Mantık-ı Tair, Feriduddin Attar. Kuyruk salan kuşun hikayesi. Gönlü üzgün, bedeni zayıf, baştan ayağa ateş gibi kararsız olan kuyruk salan kuşu çıka geldi. Dedi ki, ben bir şaşkın ve bunağım, güçsüz, azlıksız ve gönülsüz geldim. Ben de Musa gibi güçsüz ve kudretsizim. Hatta bir karınca kadar gücüm ve kudretim yok. Benim ne kanadım var, ne de kolum, ne de başka bir şeyim. Dolayısıyla aziz Simurg'a nasıl varabilirim? Bu aciz kuş nasıl onun dergahına varıp huzuruna çıkabilir? Kuyruk salan kuşu hiç Simurg'a varabilir mi? Dünyada ona talip olanlar çok fazladır. Benim gibi bir kuş ona kavuşmaya layık değildir. Madem ki onu görme saadetine ermeyeceğim, neden kat edilmesi imkansız olan bir yola çıkayım ki? Eğer yüzümü dergahına doğru çevirir ve yola koyulursam, ya ölür veya yolunda yanarım, nihayetinde de kendisine erişemem. Ben onun yoluna girebilecek biri değilim, hiç olmazsa kuyudaki Yusuf'umu arayayım. Kuyuda bir Yusuf kaybettim, elbette bir gün gelir, onu tekrar bulurum. Eğer Yusuf'umu kuyuda bulabilirsem, onunla yeryüzünden gökyüzüne uçarım. Hüdhüd kendisine dedi ki, ey sevinç ve mutluluktan kendisini aciz gösterip yüzlerce serkeşlikte bulunan, baştan ayağa riya ile dolusun. Ben bunu nasıl satın alabilirim? Senin bu riyakarlığın bana uygun bir şey değil. Yola koyul, ağzını kapatıp konuşma. Eğer bütün kuşlar yanacaksa sen de yan. Seni Yakup olduğunu farz etsek bile sana Yusuf'u vermezler. Az hilekar ol. Kıskançlık ateşi devamlı yanıp duracaktır ve aleme Yusuf'un aşkı haramdır. Yusuf babasından ayrı düşünce Yakup'un bu ayrılıktan dolayı gözü görmez oldu. Gözlerinden kan denizi dalgalanmakta ve dili her zaman Yusuf'un adını anmaktaydı. Cebrail gelip kendisine, eğer bundan sonra durmadan Yusuf'un adını anacak olursan, adın peygamberler ve nebiler defterinden silinecektir, dedi. Hak'tan böyle bir emir geldikten sonra Yakup'un dilinde Yusuf'un adı anılmaz oldu. Yusuf'un adı Yakub'a Nedim'di. Gerçi dilinde Yusuf'un adı gitmişti ama canında Yusuf'un adı kazınmıştı. Bir gece Yakup rüyasında Yusuf'u gördü. Onu yanına çağırmak istedi. Birden Allah'ın buyruğunu hatırladı. Çabucak o perişan haliyle başını önüne eğip sustu. Lakin temiz gönlünün artık takati kalmamıştı. Dertli bir şekilde içten bir ah çekti. Yakup o güzel rüyasından uyandı, Cebrail gelip kendisine Allah'ın emrini bildirdi. Gerçi sen rüyanda Yusuf'un adını anmadın, lakin çok içten bir ah çektin. O canı gönülden çektiğin ahından gerçekten tövbeni bozduğunu anladım. Gel gör ki bu sevda aklın başına ne işler getirir ve bizleri ne hallere sokar. Ondan sonra hakikatten habersiz diğer kuşlar da bir mazeret ileri sürdüler. Her biri cehaletinden bir başka mazeret beyan etti. Hiç kimse olayın aslını söylemedi, hep dehlizden söyledi. Eğer her birinin mazeretini tek tek beyan edecek olursam bu hikaye uzar gider, bu yüzden beni mazur tut. Her birinin sakat ve topal mazereti vardı. Böyleleri nasıl ankayı pençelerine düşürecek? Ankayı gerçekten seven kimse ercesine canından el çekip kendisini ankaya feda eder. Yuvasında 30 tanecik yemi bile bulunmayan kuş eğer divane değilse Simurg'a layıktır.
Senin bir tane yeme bile tahammülün yokken nasıl olur da Simurg'a ermek için 40 gün zahmet çekeceksin? Bir kadeh şarap içmek bile seni sarhoş ediyor. Nasıl bu yolun erleriyle oturup şarap içeceksin? Senin bir zerre bile hazineye tahammül edecek takatin yokken nasıl olur da güneşten hazine istersin? Sen küçücük bir katrede bile boğulurken nasıl olur da baştan ayağa suya batabilirsin? Bu var olmanın kendisidir, kokusu değil. Bu işe baş koymak herkesin harcı da değil.